Evet dostlar, hepinize selamlar. Sesimi duyun, arkadan da görüntüleri ben size vereyim. Bu tıslayan hayvanın adı Kral Kobra yılanı. Şimdi hikayenin başına gelirsek, Sri Lanka'dayım, bir Çingene köyündeyim. Ben Çingene demeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz roman diyebilirsiniz. Çingene köyünde bu arkadaşlar beni ağırlıyorlar. Ve bu köyde neredeyse tüm evlerde Kral Kobra yılanı var. Dünyanın en büyük, en zehirli yılanı. Bu hayvanların boyu normalde 3-4 metre arasında oluyor. Ama 6 metreye kadar da uzayabiliyorlarmış. Yılda ortalama 30 santimetre uzuyor. Ve ağırlığı da 9 kilograma kadar ulaşıyormuş. Bu arkadaşlar sinek şarma olarak biliniyor. Yani yılan oynatıcısı. Aynı zamanda köyde maymun da oynatılıyor. Ve dediler ki sana piton ve kral kobra yılanlarını gösterebiliriz. İstersen çekim yapabilirsin dediler. Ben de her ne kadar GoPro'daki görüntüleri kaybetsem de telefonumdaki görüntülerden size bu videoyu yapmak istedim. İşin ilginç tarafı, hayatımda ilk defa kral kobra yılanı görüyorum. Hayvan kutusunun içerisinde bile çok tıslıyor, etrafa tehditler saçıyor. Yani tabiri caizse köpek gibi havlıyor. Birkaç defa kameraya saldırdı. Bu hayvanlar çok dikkat çektiği için bu yılan oynatıcıları onlar üzerinden para kazanıyor. Burası turistik bir yer değil. Köydeler şu anda. Ama turistik yerlere gidip hayvanları sergileyip bu elimde gördüğünüz kabaktan yapılan flütü de çalıp hayvanları oynatırken para kazanıyorlar. Tabi ülkemizde böyle bir şey yasak ama bu Sri Lanka ülkesinin bir adeti, bir kültürü haline gelmiş. Sri Lanka'yı gezerken de şu şekilde anlattılar bana. Sri Lanka kurulacağı zaman, yani daha orada bir kimse yok, devlet oluşmamış, Hindistan'dan kopuyor. Hatta Hinduizm'de de tanrıların kızması sonucunda rüzgarlar oluşuyor. Doğal afetler sonucunda Hindistan'dan kopan kaya parçaları Sri Lanka'yı oluşturuyor. Bu şekilde inanıyorlar. Aralarındaki mesafe de şu anda 35 kilometre Hindistan'la Sri Lanka arasında. Ve kralın oğlu keşfe çıkıyor ve deniz yoluyla Sri Lanka'ya ulaşıyorlar. Sri Lanka'ya ulaşırken geminin içerisinde 107 insan var. Bu 107 insanın da 107 farklı mesleği var. Bunlardan bir tanesi de bu yılan oynatıcıları. Ve genel kültür olsun, bu geminin içerisinde çiftçisi, demircisi, farklı meslek gruplarından insanlar olduğu söyleniyor. Bu sinek oynatıcıları Andhra gelip, burası Sri Lanka'nın en büyük Çingene köyü. Burayla alakalı bir tane daha video yapmak istiyorum. Onların cenaze törenlerine katıldım. Hayatımda ilk defa cenaze töreninde kart oynandığını, eğlenildiğini gördüm. İlk fırsatta o videoyu da sizinle paylaşacağım. Konuyu çok dallandırmadan bu kral kobra yılanlarına gelirsek, bu hayvanlar göründükleri gibi çok tehlikeli hayvanlar. Kendilerini tehlikeli hissettikleri zaman boyunlarını bu şekilde kabartıyorlar ve saldırma eğiliminde bulunuyorlar. Bu hayvanlar yılan yiyiciler olarak biliniyor. Daha önce paylaştığım sıçan yılanı vardı. Bu yılanları yiyorlar ve bu arada Sri Lanka yılanlar ülkesi diyebilirim. İnternetten araştırdığım kadarıyla 98 yılan türünün burada yaşadığını okumuştum. Buradaki insanların bu hayvanları nasıl beslediğini sorduğumda onlar da bufalo kanı verdiklerini ve fare yakaladıkları zaman fare verdiklerini söylediler. Hangi sıklıkla beslediklerini sorduğum zaman da gün aşırı olarak söylediler. Yani bir gün besliyorlarmış, bir gün beslemiyorlarmış. Eğer çok yerlerse bazen bu süre 2 güne çıkıyormuş. Hayvanları bu şekilde etle besliyorlarmış. Videodaki arkadaşın elinde kocaman bir iz gördüm. Ve sebebini sorduğumda kral kobra yılanının elini ısırdığını söyledi. El yanmış, böyle çok büyük bir iz var. Hemen tabii merak ettim. Sonra ne yaptın? İşte nasıl hayatta kaldın? Çünkü çok zehirli bir hayvan. Yani zehrini %100 enjekte ettiği zaman 20 kişiyi öldürebilecek bir zehir gücüne sahip. Isırdığı zaman da her zaman bu %100 performansla bir zehir salgılanması olmuyormuş. Bu arkadaşı da elini ısırmış. Hastaneye yakın olduğu için hayatta kalabilmiş. Bu arada ilacı bulmak çok kolay değil. Eğer ormanda başınıza böyle bir şey gelse hastaneye yetişene kadar 2 saat içerisinde hayatınızı kaybedersiniz. Sinir sistemine hemen etki eden bir zehri var. Bu yılan oynatıcısı da 6 ay boyunca elini kullanamamış ve sonrasında da elinde böyle büyük bir iz kalmış. Ama şanslıymış ki hayatta kalmış. Dikkatimi çekti, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ellerini oynatarak hayvanın dikkatini çekmeye çalışıyor. Bir yandan da flüt çalıyor. Bu şekilde hayvan artık odaklandığı için midir nedir? Böyle hareketler sergiliyor. Ve bu sırada da bu insanlar para kazanıyor. Aslında işin üzücü tarafı da hayvanların
dişlerini kesiyorlar. Bu şekilde bu hayvanlar artık dışarıda yaşayamıyorlar. Normalde yaşam süreleri 20 yıl ama bu esaret altında kaldıkları zaman daha uzun yaşayabiliyorlar. Bu gördüğünüz kapların içerisinde Sri Lanka'nın sıcak havalarında yaşıyorlar. Bunun yasal olup olmadığını da sordum. Bizim ülkemizde yaban hayvanı beslemek yasak ama başka ülkelerde bunun önü açık. Bu hayvanları dediğim gibi çok turistik yerlerde polisin, yaban hayatı koruma memurlarının gözü önünde sergileyebiliyorlar. Hatta videolarımı izleyenler bilir. Malumunuz çok güzel bir yol arkadaşım vardı benim Sri Lanka'da. Monica. Bu hayvanın üzerinden de para kazanıyorlardı. Ben hayvanı alıp tabiata çıkarttım, ağaçlara tırmandık. Ama maalesef hayvan özünden koparıldığı için adapte olmadı. Ben dedim ki yani bu hayvanı kesin yetkililer de elimden alır. Ben yani maymunla Sri Lanka'yı gezemem. Bunu veren arkadaşlar da söylüyor. Yani biz senin gezebileceğini düşünemiyorduk. Yani onlar zorluğundan dolayı gezemeyeceğimi düşünmüşler ama ben yasaların buna müsaade etmeyeceğini, hani bir doğa koruma yetkili görevlisinin maymunu elinden alıp adapte edebileceğini falan düşünürken ben bildiğin işte ormanlarda Monica ile beraber yolculuk yaptım. Tabii alıştırmışlar. Yani hayvan her zaman buramda geziyor ve tabiatla bağı kopmuş. Maymunlarda bir de sürü anlayışı var. Ataerkil bir yapıları var. Bir lider maymun sürüsüne kimseyi kabul etmiyor. Farklı bir hayvan gördüğü zaman saldırıyor. Hatta sınırlarına girdiği zaman bile üzerimize doğru koşup dişlerini gösterip etrafımızı sardıkları oldu. Neticesinde bir ay boyunca hiçbir şekilde Monica maymunlar tarafından kabul edilmedi. Artık oradan koparılmıştı ve onu oraya salmam da onun ölümü olacaktı. Çünkü diğer maymunlar küçük olduğu için hemen onu öldüreceklerdi. Kendini de savunacak mekanizması gelişmedi. Çünkü hayvan dışarıda beslenemediği için yani beni ısırdığı zaman bile güçlü ısıramıyordu. Çünkü hep evsel yiyecekler yemiş, hep yumuşak yiyecekler yemiş. Dişlerinin, diş kemiklerinin veya çenesinin güçleneceği tabiatta olan, onu daha zorlayacak atmosferlerde var olamadığı için Monica maalesef artık oradan kopmuş. Şehirlerde bu arkadaşlarla yaşamaya devam ediyor. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü ülkede bununla alakalı bir kanun, bir kural yok. Kültürlerinin bir parçası olduğu için bu insanlar hayvanlar üzerinden para kazanabiliyorlar. Fotoğrafta gösterdiğim kral kobranın yanında piton yılanları var. Bu pitonlara da kaplan pitonları deniyor. Bunlar zehirsiz, ısırsa bile zehri yok. Hayatta kalma ihtimaliniz daha yüksek. Bu hayvanları nasıl yakaladıklarını sorduğum zaman işte boyunlarından tutarak yakalıyorlar. Yine Sri Lanka'da çekip attığım bir video vardı. Daha basit yöntemler var tabi ama burunun içerisine ip geçiriyorlar. O iple beraber hayvanın başını sıkıştırıp bu şekilde yakalıyorlar. Ben de daha önce bu şekilde bir yılan yakalayıp serbest bırakmıştım. Bu arada boyuna zarar vermiyor. İnsandaki gibi düşünmeyin. Kıkırdaksı yapıda oldukları için bu hayvanların çeneleri de çok geniş açılıyor ve bizdeki gibi sert bir kemik yapısı yok. Kıkırdaksı bir yapıları var. Şuradan anlayabilirsiniz. O hayvanları bir bütün şeklinde ağızlarından geçirip yutuyorlar ve bu yüzden çene kafa yapıları esnek. Bu basit metodu da oradaki köylüler bana gösterdi. O yüzden yılanlarla beraber yaşamayı öğrenmişler. Hatta şöyle bir şey oldu. Dedim ki hani burada işte serbest bir halde gezen yılan var mıdır? Yani dediler Melih bulamazsın. Çünkü öyle bir şey olsa hemen onu alırlar. Yani onu serbest bırakmazlar. Burada öyle gezen bir yılan bulamazsın dediler. Çünkü ilk gören kişi onu yakalar ve ya ondan para kazanıyor ya satıyor, kiralıyor. Sizi kral kobralar üzerine çok bilgiye boğmak istemiyorum. Genel olarak dünyanın en zehirli yılanı olduğunu, yılan yiyerek beslendiğini, normalde dişiler yuva yapmamasına rağmen kral kobra dişilerinin yuvayı hazırladığı, yuvayı yaptığını, 9 kilograma kadar ağırlıklarının olduğunu, maksimum 6 metreye kadar uzadığını, keskin görüş yetilerine sahip olduğunu, 100 metreye kadar görebildiğini, zehrinin 20 kişiyi öldürebilecek güçte olduğunu, sinir sistemine etki ettiğini bu bilgileri verebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.